Bir Çin efsanesine göre çok eski zamanlarda tanrısal bilgeliğe ve beceriye sahip bir adam yaşardı dünyada. Shenlong'du bu adamın ismi ve yaşamını dünyanın yeşil örtüsünün sırlarını araştırmaya, bitkilerin dilini öğrenmeye adamıştı. Hatta pulluk kullanmayı ve tarım yapmayı Çinlilere ilk öğreten de oydu, söylenene göre. Bitkileri anlamayı, öğrendikleriyle hastalıkları sağaltmayı ve belki de onlar sayesinde insanlar için sonsuz yaşamın kapılarını aralamayı isteyen Shenlong, sık sık çıktığı gezilerinden birinde biraz dinlenip soluklanmak için mola verdi. Kutsal çiftçinin hizmetkarları onun temizlenmesi için suyunu kaynatarak içtiklerini bilirdi. Shenlong'un mola verdiği yer tesadüfen yabani bir çalılığın kıyısına denk gelmişti ve hizmetkarların kaynattığı suyun içine bu çalının birkaç kurumuş yaprağı düştü. Su kahverengimsi bir renk aldı. Fakat Shenlong bunu fark etmeden suyu içti. İçtiği suyun tadındaki değişiklik Shenlong'un hemen dikkatini çekti. Elindeki kaptan birkaç yudum daha aldı ve ferahlatıcı diye düşündü. Böylelikle rivayet o ki binlerce yıldır pek çok farklı biçimde anlamlandırılacak ve tüketilecek olan bir içecek keşfedilmiş oluyordu. Bu içecek çaydı. Acaba milattan önce 2737'de dünyanın ilk çayını yudumlayan Shenlong, yüzlerce yıl sonra çay yetiştirmeye başlayan Türklerin onu yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline getireceklerini ve dünya üzerinde en çok çay tüketen toplum olacaklarını bilse ne düşünürdü? Belki de Shenlong, sonsuz yaşamın sırrını pek beklediği gibi olmasa da gerçekten bulmuştu. Çay yalnızca sıradan bir içecek değildi. En azından Türkler için. Türkiye'de çay, her biri kendine özgü hikayelere sahip insanları ve bu insanların yaşayarak ürettiği farklı hikayeleri birbirine bağlayarak toplumsal yaşamı kuran ağın vazgeçilmez iplikleri gibidir. Bir Türk çok benzersiz bir yaşam öyküsüne sahip olabilir. Fakat bu yaşam öyküsünün her anında yanı başında çay olmaması imkansızdır neredeyse. Türkiye'de insanların başından geçenleri çay ortaklaştırır. Ve Türkiye'de insanlar birbirlerine başlarından geçen öyküleri çay eşliğinde anlatır. Çay içmek, toplumsal hayatın her alanına sınırsızca yayılmış, Türkiye'de gündelik hayat deneyiminin tamamına girmeyi başarmış bir fenomendir. ...2016 verilerine göre dünyada en çok çay tüketilen ülke olan Türkiye'de bir insan yılda ortalama 3 kilogram çay tüketmektedir. Bu alanda en yakın rakibi olan İrlanda'yı bile ikiye katlayan bir rakamdır bu. Türkiye'de çay yalnızca Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde yetişir. Çay tarımı yapılabilen bu kuşak, ülkenin Gürcistan sınırından başlayıp Ordu'nun Fatsa ilçesinde sonlanır. Arazisi oldukça engebeli ve dağların Karadeniz'e bakan bölümlerinde daha ılıman ve bol yağışlı olan bu bölge, hem coğrafyasının ürettiği eşsiz manzaralar hem de insanların yaşam biçimleri bakımından Türkiye'nin en özgün bölümlerinden biridir.
Türkiye toplumuna sudan sonraki yaşamsal sıvılarını sağlayan bir fabrika gibi çalışan Doğu Karadeniz'de çay üretiminin asıl yükünün Rizeliler tarafından çekildiği söylenebilir. Çay üretimi bakımından birinci sırada olan Rize'yi Trabzon ve Artvin illeri takip eder. Ordu ve Giresun gibi bölgenin orta kesimine yakın illerde de az miktarda çay üreticiliği yapılır. Böylece Doğu Karadenizliler için çay, ülkenin geri kalanıyla paylaşılan anlamlarının yanına başkalarını da ekler. Onlar için çay geçim demektir, alın teri demektir. Yaşamın sadece sembolik olarak inşa edilmesi değil, onun gerçekten kazanılması ve sürdürülmesi demektir. Kendi haline bırakılsa birer ağaç haline gelecek çay bitkilerinin düzenli olarak budanması ve bodur çalılar haline getirilmesiyle ilk aşamasını gerçekleştiren çay tarımı, yalnızca bitkinin verdiği sürgünler toplanarak gerçekleştirilir. Bol yapraklı çalımsı bir bitkinin ucunda bir tomurcuk bulunan sürgünün yalnızca en uçtaki 2 yaprağının toplanması anlamında çay hasadı, 2,5 yaprak çay kalıbıyla da birlikte anılır. Çay tarımının en önemli geçim kaynağı olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan pek çok insan da aslında yaşamlarını bu 2,5 yaprak çaya bağlamıştır. Bir subtropikal iklim bitkisi olan çay, Doğu Karadeniz bölgesi ikliminin gösterdiği mikroklima etkisiyle Türkiye'de yetişebilmektedir. Bu nedenle dünyada çay tarımı yapılan diğer pek çok bölgede yılın 12 ayı hasat yapılabilirken, Doğu Karadeniz'de bu süre yalnızca Mayıs'la Ekim arasındaki 6 ayla sınırlıdır. Çay bitkisi yeni yapraklar vermeye devam ettiği süre içinde bir önceki hasattan 4 ila 14 gün sonra yeniden toplanabilir. Çay hasadında yeni sürgünlerin olgunlaşmadan toplanması için gözetilmesi gereken zamanlama önemlidir. Çünkü çay yaprakları gereğinden fazla olgunlaştıkları anda kullanım değerini yitirir. Sürgün demek, çay hasadı demektir bu nedenle Doğu Karadeniz bölgesinde. Bitkiler sürgün verdikleri anda hasat edilir. Genel olarak toplanan çayın kalitesini de yeni çay sürgünlerinin körpelikleri belirler. Çay sürgününün yalnızca tomurcuğunun ve ilk yaprağının toplandığı hasat imparatorluk hasadı olarak bilinir. Mahsulün en kaliteli olduğu hasat bu şekilde yapılanıdır. Çay tarımı yalnızca yeni sürgünlerin takibi bakımından değil, hemen her aşamasında zamanla yarışılan bir iştir. Toplanan çayın zaman kaybedilmeden işlenmek üzere fabrikalara gönderilmesi gerekir. Doğu Karadeniz'de çay hasadı dönemleri bu dakikalarla yarışarak yapılan çalışmanın telaşını ve heyecanını yansıtır. Toplanan çayların yüklendiği kamyonlar çay bahçeleri ve çay toplama merkezleri arasında mekik dokur. Doğu Karadeniz ve özellikle Rize ile Artvin illeri düşünüldüğünde ilk akla gelen şey çaydır. Yeşillikler içindeki bu bölge, ekonomisiyle, görünümüyle, dik yamaçlarını sımsıkı saran çay tarlaları,
Neredeyse adım başı karşılaşılan çay toplama merkezleri ve fabrikalarıyla çayın hakimiyetine girmiştir sanki. Peki Türkiye'li insanlarla bu minik cam bardaklara doldurdukları hayat iksirlerinin yolları ilk ne zaman nasıl kesişmiştir? İsterseniz bu soruların yanıtlarını bulmak için bir bardak Türk çayının zamanı avucunun içine alma yeteneğinden yararlanıp biraz geçmişe dönelim. Hatta yaygın olarak bilinenin aksine Türklerin çayla tanışıklığının Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar izleri olduğu düşünüldüğünde epey geçmişe dönmemiz gerektiği düşünülebilir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çayla ilgili ilk izlere 16. yüzyıl dolaylarında rastlanıyor. Fakat dönemin kayıtları o zamanlar insanların çayı bugünkünden oldukça farklı bir amaçla kullandığını ortaya çıkarıyor. 16. yüzyıl Osmanlısında çay kozmetik bir ürün. Büyük olasılıkla hoş kokusundan ötürü bir çeşit parfüm elde etmede kullanılıyordu. Tabii ki çayın bu şekilde kullanımı oldukça sınırlı ve maddi olanakları yüksek küçük bir kesime hastı. Bu dönemlerde Osmanlı toplumunu bir başka içecek kasıp kavuruyordu ki o da buradan çıkıp dünyaya yayılacak olan kahvedir. Çayın Osmanlı toplumunca bir içecek olarak tanınması ise daha geç bir tarihe 19. yüzyıla rastlıyor. Ancak bu dönemde de çayın şimdiki popülaritesine ucundan kıyısından bile olsa yaklaştığını söylemek güç. Çay içmek ilginç biçimde Osmanlı'da 19. yüzyılda başlayan batılılaşma hareketinden de güç alan ve bu hareketi belki biraz da abartılı biçimde benimseyen kesimler içinde yaygınlaşan bir davranıştı. İlginç olansa coğrafi olarak doğulu olduğu şüphe götürmeyecek bir içeceğin bir toplum tarafından batılılaşma emaresi olarak kabul edilmesidir. Bu dönemde batılılaşması arzu edilen yalnızca gündelik deneyimlerde değildi elbette. Hayatın her alanında modernleşmenin yolları aranıyordu ve tarım da bunlardan biriydi. Tarımda modern yöntemlerin kullanılması ve verimin artırılmasının yanı sıra çay gibi yeni ürünlerin de yetiştirilmesi hedefleniyordu. Hem halihazırda ahalinin çay talebi de artıyor gibi görünüyordu. II. Abdülhamit döneminde İstanbul, Bursa, Selanik gibi bölgelerdeki köylere çay ekilerek yetiştirme denemeleri yapıldı. Daha sonra Erzurum, Sivas, Ankara, Aydın, Adana gibi illerin de içinde yer aldığı bir çay yetiştirme seferberliğine girişildi. Doğal olarak bu seferberlik sonuçsuz kalacak, dikilen çay fidelerinin hepsi kuruyacaktı. İmparatorluğun o dönemki sınırları içinde de çay yetiştirmeye elverişli tek yer Karadeniz bölgesiydi çünkü. Hatta bu bölgeden çalışmak için Rusya'ya giden köylülerin yanlarında getirdikleri çay fidanlarını bahçelerine diktiği ve büyütmeyi başarabildikleri o zamanlarda da biliniyordu. Buna rağmen ilginç biçimde çay üretiminin bu bölgede geliştirilmesi için elle tutulur bir girişimde bulunulmadı. Böylece bugünkü haliyle Türk çayının ortaya çıkışı bir başka bahara kalıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan hemen sonrasına denk gelecekti bu bahar. Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı ve oldukça engebeli arazisinde kısa bir gezi yapan bir insan, bahar ve yaz mevsimine denk gelen hasat manzaralarını izlediğinde sanki ezelden beri bu bölgede çay tarımı yapılıyormuş gibi hissedebilir. Yamaçların gür bitki örtüsü içinde çay tarlalarının uzandığı bölgeler, manzaranın ortasında kendilerine kusursuz bir yer edinmişlerdir çünkü. Çuvallanan çaylar alım merkezlerine ulaştırılmak için arazinin eğiminden faydalanarak zaman zaman yuvarlanır, bazen de üreticilerin kurduğu makaralı sistemlerle taşınır. Arazinin yarattığı bu koşullar çay tarımını insanlar için daha meşakkatli bir hale getirir. Çay tarımı, ürünün toplanmasıyla biten bir üretim süreciyle sınırlı olmadığı, toplanan çayın vakit geçirmeden fabrikalara götürülüp işlenmesi gerektiği için Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde oldukça geniş bir endüstrinin yıllar içinde gelişmesini sağlamıştır. Bölgede neredeyse adım başı çay fabrikalarına rastlandığını söylemek abartılı olmaz.
Türkiye'de en çok tercih edilen tür olan siyah çay, bitkinin yeşil yaprakları hasat edilip toplama merkezine getirildikten sonra tüketiciye sunulduğu son biçimini alana kadar pek çok farklı aşamadan geçerek işlenir. Toplama merkezine getirilen çay yaprakları ilk olarak çay eksperi tarafından kalite kontrolüne tabi tutulur ve standartlara uygun olarak toplanıp toplanmadığı kontrol edilir. Standartlara uygun olan çay yaprakları kamyonlara yüklenip çay fabrikasının yolunu tutar. İlki 1947 yılında Çaykur bünyesinde kurulmuş olan çay fabrikaları bölgedeki üretimin ihtiyaçlarına göre zamanla artmış ve özel firmaların da piyasaya girmesiyle günümüzde sayıları 200'ü aşmıştır. Fabrikaya ulaşan çay yaprakları siyah çay haline gelmek için temel olarak 5 aşamadan geçer. Bu aşamalardan ilki çay yapraklarının uzun metal plakalar üzerine yayılarak ısıya maruz bırakıldığı soldurmadır. Yeni toplandığı anda içinde yüksek miktarda sıvı barındıran çay yapraklarının bu aşamada %30 oranında nem kaybetmesi hedeflenir. Soldurmadan sonra çay yapraklarının ikinci durağı kıvırma adlı işlemin uygulandığı makineler olur. Kıvırma işleminde çay yaprakları farklı makineler aracılığıyla ezilir, parçalanır ve bükülür. Bu süreçte amaçlanan çay yapraklarının içindeki öz suyunun yüzeye çıkarılmasıdır. Bu öz suyundaki kimyasallar daha sonra oksijenle temas ettiklerinde tepkimeye girerek çaya siyah rengini verecektir. Çayın fabrikalarda işlenmesinde üçüncü aşama oksidasyondur. Yaygın olarak çayın fermente edilmesi olarak bilinen bu süreç aslında bir fermantasyon değildir. Oksidasyon aşaması, elde edilen son ürünün kalitesi için oldukça önemli bir aşamadır. Oksidasyonla birlikte çayda istenen renk, burukluk, parlaklık, koku ve aroma oluşması sağlanır. Fabrikaya yemyeşil gelen ve geçirdiği işlemlerden sonra bakır kırmızısı bir renk alan çay yapraklarının bir sonraki adımı özel fırınlarda sıcak havaya maruz bırakılarak kurutulmak olacaktır. Oksidasyon aşamasından sonra hala %40 ila %50 oranında nem içeren çay yaprakları fırınlanarak daha fazla okside olması ve aromatik özelliklerini kaybetmesi önlenir. Bu aşamadan sonra siyah çay, demliklerimize girdiği halini almış olur artık. Geriye sadece siyah çayın tasnif edilmesi ve çeşitli gramajlarda paketlenmesi işlemi kalır. Çay üretimi, yetiştirme, toplama, nakledilme ve hasat edilen ürünün işlenmesi süreçlerinin tamamında özen isteyen zor bir iştir. Kimileri için babalarından, dedelerinden kalmış bu çay tarlalarına bakmayı ve işlemeyi sürdürmek yalnızca maddi getirisi için yapılan bir şey değil, aynı zamanda bir onur meselesi gibidir. Çayın hem Türkiye'de yüksek miktarlarda üretilebilir, hem de bütün toplum tarafından benimsenmiş ve bolca tüketilen bir ürün olması tesadüfi değildir. Çay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından başlayarak geliştirilmiş bir projedir aynı zamanda. Görünen o ki oldukça da başarılı olmuş bir projedir bu. Gelin şimdi de dünyanın fırtınalı günlerinde Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında başlayan ve bir milletin umutlu hikayesi haline gelen bu maceraya biraz daha yakından bakalım. Yıl 1917. Birinci Dünya Savaşı'nın gerçekleştiği bölgelerde yeni ülke sınırları çizen, haritaları değiştiren son günleri. Savaşın getirdiği yokluk, kıtlık ve bir ihraç ürün olan çayın daha fazla bulunamayışı. Çeşitli yörelerde halkın kaynattığı çeşitli bitkilerin çaylarını tüketmesi ve bunların da zaman zaman gerçek çayla karıştırılır hale gelmiş olması.
Tam da böyle bir anda tespitleriyle ve çözüm arayışıyla ortaya çıkan bir bilim adamı, belki de Türkiye'nin günümüzde de devam eden çay serüveninin ilk adımlarını atacaktı. Halkalı Ziraat Yüksekokulu'nu bitirip Paris'te ihtisas yapmış Profesör Ali Rıza Erten'di bu isim. 1917'de Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda çekilmesiyle işgal hali ortadan kalkan Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkas illerinde zirai incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gönderilen bir heyetin içinde olan Ali Rıza Erten, Rize ve çevresinde çay yetiştirilebileceğine ilişkin ilk gözlemleri yapan kişi olur. Hatta Erten bunu savaş yorgunu ülkenin ilgili bakanlığına bir rapor halinde sunar. Bölge ikliminin halihazırda çay yetiştirilmekte olan Batum'a çok benzediği fikrinden yola çıkan Ali Rıza Erten, bu ilk gözlemlerinde bile oldukça isabetli bir biçimde Türkiye'de çayın yetiştirilebileceği alanı tespit etmiştir. Birkaç yıl içinde kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekilliği ve bakanlık da yapacak olan Erten'in bu tespitleri ileride hem kitaplaştırılacak hem de Türkiye'de çay tarımının geliştirilmesi için yapılacak yasal düzenlemeler ve devlet desteği için önemli bir dayanak olacaktır. Türkiye'de çay tarımının gelişmesinde önemli rol oynayan ve adeta efsaneleşmiş olan bir figür de Zihni Derin'dir. Profesör Ali Rıza Erten'in bilimsel temellerini sunduğu çay projesinin hayata geçirilmesinin ilk adımları onun çabaları sayesinde atılır. Henüz Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini belirleyecek olan Kurtuluş Savaşı sürerken kurulan İktisat Bakanlığı'nda görev almış olan Zihni Derin, Rize ve çevresindeki insanlar için iş olanaklarının yaratılmasının gerektiğini, bunun için de çay tarımının yerinde bir seçenek olduğunu biliyordu. 1923 yılında bu konuda çalışma yapması için bölgeye gönderildi. Çeşitli bitkilerle birlikte çay tohumlarının da Batum'dan getirilmesini ve bölgede ilk yetiştirme denemelerinin yapılmasını sağlar. Yıllar boyunca hem bürokrat hem de eğitimci olarak görev yapan Zihni Derin'in bir ayağı hep Rize'dedir. Çayla yaratılacak bir mucizenin peşindedir çünkü. Onu yaşarken tanıyanlar her zaman gittiği gezilerden, ceplerine doldurduğu onlarca farklı bitkinin tohumlarıyla döndüğünü, laboratuvarında bu tohumlarla ve başka bitkilerle sürekli çalışmalar yaptığını anlatır. Zihni Derin, günümüzde bile ulaşım konusunda arazinin yapısı nedeniyle zorluklar yaşanan Rize'de köy köy dolaşıp çay tarımını yöre insanına anlatmak için çalışacak kadar tutkulu bir insandı. Onun Batum'dan getirdiği tohumlar önce fide oldu, sonra köylülere dağıtıldı. Fakat ilk aşamada sonuçlar pek iç açıcı olmamıştı. Bölge insanı bu yeni ürüne beklenen ilgiyi göstermiyordu. Çayın Doğu Karadeniz'de yetişebileceği artık kesin olarak kanıtlanmıştı ama tek başına bu yeterli değildi. Bunun için devletin hem bu alana yatırım yapması hem de çay tarımını teşvik edecek politikalar izlemesi gerekiyordu. Zihni Derin bu yönde de çabasını esirgemedi. Bu alanda ilk yasal düzenlemeler onun girişimlerinin etkisiyle gerçekleştirildi. Türkiye'de çay tarımının gelişmesine önemli katkılar yapan isimlerden biri de Profesör Doktor Şevket Raşit Hatipoğlu'dur. Zihni Derin'in çabalarıyla belirli bir yol almış olan çay üretimi 1927 yılından sonra bir tıkanıklığa girer. İlerleyen yıllarda Tarım Bakanlığı da yapacak ve oldukça başarılı bir yönetici olarak adını tarihe yazdıracak olan Hatipoğlu, ilk defa 1935 yılında bir araştırma gezisi için gittiği Rize'de çay üretimi çalışmalarının yeniden hızlanmasını sağlar. Şevket Raşit Hatipoğlu, Rize'de yaptığı bu ilk gözlemlerini geliştirerek Türkiye'de Çay İktisadiyatı isimli bir kitap yazmış, 1938 yılından itibaren çayın Türkiye'deki macerasının günümüzdeki biçimine ulaşmasını sağlayacak yoğunlukta bir çay üretiminin başlamasına öncülük etmiştir. Türkiye'de çay, kendini yeniden keşfetmenin yollarını arayan bir toplumun içinden gelen Şevket Raşit Hatipoğlu gibi öncülerin çabalarının bir sembolü olmuştur. Çay aynı zamanda elinden alınmış kimi olanakların yerine yenilerini koyma, kendi kendine yetme, kalkınma ve tüm bunları yaparken dayanışma içinde el ele verme, bir araya gelme gibi değerlerin de bir yüklenicisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında hayal edilen toplumun, demlenip süzülmüş, cam bardaklara doldurulup minimalize edilmiş ruhu gibidir bu haliyle çay. Birbiriyle omuz omuza vermiş, kendi tükettiğini yine kendi üreten ve her gün tükettiği içecekle bile ortaklaştığını ifade eden bir toplum.
Türkiye'de çayın özel bir içecek haline gelmesi tesadüf değildir. Türkiye'de çay, başarılı olmuş bir proje ve bir ülkenin kendisi hakkında kurduğu güzel hayallerin simgesidir. Türkiye toplumunun 1930'lu yıllarda yorgun bir adam gibi uzandığı yerden kendini kaldırmasına, insanları bardakların ve kaşık tıkırtılarının etrafında bir araya getirmesine umut bağladığı çayın, gerçekten de zihinsel ve fiziksel bir şifa kaynağı olduğunun bilimsel olarak kanıtlanmış olması oldukça hoş bir tesadüf belki. Eskiden Türk çayı denince tek akla gelen siyah çayın yanında bugün yeşil ve beyaz çay da Türkiye'de üretilen, işlenen çay türleri olarak yerlerini almıştır. Yüksek kaliteli çay yapraklarından siyah çay üretiminden farklı bir işlenme sürecine tabi tutularak elde edilen yeşil çayın fabrikaya geldiği anda şok soldurma denilen bir işlem sayesinde okside olması engellenir. Yalnızca çay yaprağının üzerindeki tomurcukların elle toplanması ve hiçbir şekilde yapay yollarla ısıya maruz bırakılmayarak sadece güneş ışığında kurutulmasıyla elde edilen başka bir çay türü de beyaz çaydır. Elde edilmesi meşakkatli olan bu değerli çay türü de son yıllarda Türkiye'de üretilmeye başlanmıştır. Doğu Karadeniz'in sisli yükseltileri ve yeşillikler içindeki masalsı manzaraları içinde sanki bin yıllar öncesinden beri sürmekte olan bir alışkanlıkmış gibi devam eden çay üretimi, çayın bu paha biçilemez faydalarının ortaya çıkarılması ve bütün dünyada kullanım değerinin artmasıyla günden güne gelişimini sürdürmeye başlamıştır. Çay tarımı için ayrılan arazilerin yerleşim alanlarının dışında ana yollardan uzak, kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede tamamen izole edilmiş alanlarda olması gibi pek çok özel koşulu sağlamayı gerektiren organik çay üretimi Türkiye'de son yıllarda büyük artış göstermiştir. Halihazırda üretim yapılan alanlarda en az 3 yıllık bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulan organik çay tarımını daha da yaygınlaştırmak konusundaysa girişimler devam etmektedir. Amaç Doğu Karadeniz bölgesini dünyanın en büyük organik çay üretim havzası haline getirmektir. Üretilen çayı tamamen organik hale getirmek konusundaysa Türkiye'nin dünyadaki diğer çay üreticilerine göre büyük avantajları vardır. Kimyasal olmayan gübre kullanımı ve çevre kirliliğine karşı izolasyon koşullarının artırılması, Türk çayını tamamen organik hale getirmek için neredeyse yeterlidir. Çünkü dünyanın çay yetişen diğer pek çok bölgesinde yaşanmayan bir şey olmaktadır Doğu Karadeniz'de. Türk çayının üzerine kışın kar yağmaktadır. Aslında bir tropikal iklim bitkisi olan çayın kendine Türkiye'de yetişebilecek bir mikroklima bölgesi bulmuş olmasının avantajlarındandır bu. Üzerine kar yağan Türk çayının üzerindeki zararlı organizmalar ve böcekler yaşayamamakta ve bu yüzden çay tarımında zaten zirai ilaç kullanılmamaktadır. Yalnızca bu haliyle bile özel bir çay olan Türk çayı tamamen organik yöntemlerle üretildiğinde, toplanma ve işlenme süreçleri iyileştirildiğinde, Türk toplumunun kendine has bir simgesi olma özelliğinin yanına dünyanın en kaliteli ve sağlıklı çayı olma niteliğini de ekleyecektir. Bazen değerli gerçekler güzel hikayeler üretir. Güzel hikayelerin bazı gerçeklerin değerini belirlemesi de görülmedik bir şey değildir insanlık tarihinde. Türk çayı güzel olması umut edilen bir hikaye olarak başlamıştır belki serüvenine ve yıllar içinde Türk toplumu için gerçekten de güzel bir hikayeye dönüşmüştür. Her yudumda Doğu Karadeniz'in o kendine has güzelliğini akıllara getiren Türk çayı hem üreticileri hem de tüketicileri için umut dolu bir hikaye oluşturmuştur yıllar içinde.
Çevresinden farklı özel bir alanın içinde özel bir potansiyeli barındırıyor olabileceğinin fark edilmesiyle başlayan bu hikaye, tesadüfen sıcak suya dökülüveren çay yapraklarındaki mucizeyi ilk fark eden Shennong'u da şaşırtacak bir tecrübeye dönüşerek Türk toplumunu kucaklamıştır. Ama görünen o ki, Türk çayının büyük umutlar ve tutkularla başlayan hikayesi hiç de tamamlanmış değildir. Koskoca bir toplumun mucize içeceğine dönüşerek devam etmiş olan bu hikaye, yazıldığı sınırların dışına taşarak tıpkı çay bitkisi gibi sürgünler vermeye, büyümeye ve sürüp gitmeye adaydır. Türkiye'de hayatın her alanında, günün her saatinde, insanlarla bağ kurmanın her türlüsünde meydana çıkmayı başaran, senede kişi başına 3 kilogramı bularak rekor bir tüketim oranına ulaşan Türk çayı, bu mucizesini bütün dünyaya yaymakta da kararlıdır sanki. Dışarıdan bakan birisi için milyonlarca insanın durdurak bilmeden çay içtiği, bir çılgınlık olarak görülebilecek bu durumun tüm dünyaya ne vaat ettiğini şimdiden belki kestiremeyiz. Fakat senede 3 kilogram Türk çayı tüketen milyonlarca insanın da bir bildiği olmalı değil mi?